8 Ağustos 2007 günü 7 yaşındaki Adriana Hutto trajik bir şekilde evlerinin bahçesindeki havuza düşerek hayatını kaybetti. İlk bakışta üzücü fakat sıradan bir kaza olarak görülen vakanın seyrini Adriana'nın 6 yaşındaki erkek kardeşi değiştirecekti. Küçük çocuk ifadesinde kız kardeşinin yanlışlıkla ölmediğini, annesi tarafından havuzda boğularak öldürüldüğünü söyledi. Bu yürekleri sızlatan ve kardeşliğin ne kadar güçlü bir bağ olduğunu gösteren vakanın tüm detaylarını, gerçek olay yeri ve mahkeme görüntülerini, otopsi raporundaki detayları ve psikiyatrik analizlerimi sizler için derledim. İyi seyirler. Hemşire asistanı olarak çalışan 28 yaşındaki Amanda, 7 yaşındaki kızı Adriana ve 6 yaşındaki oğlu AJ ile birlikte 2 yıldır Alan adındaki erkek arkadaşının evinde yaşıyor. Yalnızca 300 kişinin yaşadığı Esto kasabasında sakin bir hayat süren ailenin hayatı alt üst olmak üzeredir. 8 Ağustos 2007 günü Amanda Lewis için oldukça yorucu bir gün. Tüm gece nöbet tuttuktan sonra hastaneden eve dönüp biraz dinlenmek istiyor. Kısa bir süre sonra 6 yaşındaki AJ annesinin yanına gelerek ablası Adriana'nın havuza düşen böcekleri topladığını söylüyor. Amanda oğluna ablasını çağırmasını, içeride oynamalarını, havuzdan uzak durmalarını söyledikten sonra AJ kız kardeşini uyarmak için tekrar bahçeye çıkıyor. Fakat çocuklar eve dönmeyince Amanda endişelenip bahçeye çıkıyor ve bahçede AJ'in havuzun kenarından kız kardeşini çekmeye çalıştığını görüyor. Büyük bir panikle kızı havuzdan çıkaran Amanda, Adriana'nın nefes almadığını fark ediyor. Bir yandan ilk müdahaleyi yapan Amanda, bir yandan da 911 acil yardım hattını arıyor ve operatörle aralarında şu konuşma geçiyor. 911. I need an ambulance. What's wrong, ma'am? My daughter fell in the pool and she's not breathing. Where at, ma'am? In Esto. Ma'am, what's your address? And she's not breathing. How old is she? She's 7 years old. All right, hang on just a second, ma'am. Oh, God. Just a second, ma'am. Her lips are purple. What do I do? Ma'am? Huh? You said water's coming out of her nose? Yes, I've got her on her side and she's coming out of her nose every time I move her. Okay, hang on just a second. Please hurry. Does she have a pulse, ma'am? No, she's not got nothing. She is purple. She don't. Hang on just a second. Everything's purple. Bu konuşmadan yalnızca dakikalar sonra olay yerine ulaşan görevliler 7 yaşındaki Adriana'yı helikopterle en yakındaki hastaneye kaldırır. Acil servis uzmanları tüm çabalarına rağmen Adriana Hutto'yu hayata döndüremez. Bu trajik kazadan yalnızca saatler sonra 6 yaşındaki AJ, büyük annesi ve üvey büyük babasına kız kardeşini annesinin öldürdüğünü söyler. Olaya hemen dedektifler dahil olur ve 6 yaşındaki AJ, ablasının ölümünü aydınlatmak için gördüğü her şeyi anlatmaya başlar. She done the stuff that she didn't supposed to, so my mom got mad at her. So she threw him in the pool. Could your sister swim? She was out upside down in the pool. Has your mom ever done anything like that before? She has? Has she ever thrown you in the pool? Has she thrown Adriana in the pool? When Mama woke up again, she started to put Adrian. She told Adrian to scoop out the bugs, and then Adrian said she didn't want her to do it by herself. And then Adrian said she didn't want her to do it by herself. That's when Mama dumped her. Tell me what you mean when you say dump. Somebody dumped somebody. Mama dumped my sister. What does that mean? Drowned. Can you tell me how that happens? Adrian was just in the pool with Mama. But Adrian was laying like this and Mama holding him like this so she wouldn't scream. Today? Then what happened? Adrian started screaming when Mama took her hand off of Adrian's face Where were they at? at the
And then she was purple. Her lips were purple. And then brown water was coming out of her mouth. She was just screaming. And then when she got done dunking, she was dead. Gördüğünüz gibi AJ o gün yaşananları dedektiflere açık bir şekilde anlatıyor. Dedektifler birkaç saat sonra bir çocuk gelişim uzmanı eşliğinde AJ'yi tekrar sorgulamaya karar veriyor. AJ bu defa başka bir odada tamamen başka birine aynı şeyleri tekrar anlatıyor. 6 yaşındaki AJ ablasının televizyona camsil sıktığını ve annesinin sinirlenip onu havuzda boğduğunu söylemektedir. AJ'in anlattıklarından sonra bir anda olay trajik bir kazadan cinayet soruşturmasına döner. Dedektifler olası ipuçlarını gözden kaçırmamak için evi incelemeye başlar ve kısa süre içinde evde bir takım gariplikler fark ederler. Odaları teker teker inceleyen dedektifler Adriana ve AJ'in kaldığı odada ağır bir idrar kokusu alır. Amanda Lewis idrar kokusunun kızının sürekli altına kaçırmasından kaynaklandığını iddia etmektedir. Bu yaştaki bir çocuğun yatak ıslatması elbette normal değil. Genellikle bu çocuklar stres, anksiyete ve korku hissettikleri için yataklarını ıslatır. Ebeveynlerin arasındaki gerginlikler, çocuğun şiddet görmesi ya da şiddete tanık olması bu davranışın temel nedenidir. Dedektifler ayrıca evde hiç oyuncak ve kitap olmadığını da fark eder. Biri 7, biri 6 yaşında iki çocuğun yaşadığı bir evde hiç oyuncak olmaması son derece garip. Amanda bu konu hakkında dedektiflere yaramazlık yaptıkları için çocukları cezalandırdığını, bütün oyuncakları da bahçedeki kulübeye kaldırdığını söylüyor. Fakat dedektifler kulübede yaptıkları aramada hiçbir oyuncak bulamıyor. Evin her halinden Amanda Lewis'in çocuklarını ihmal ettiği anlaşılırken, Adriana'nın hayatını kaybettiği gün çocukların kahvaltı ve öğle yemeği saatlerinde hiçbir şey yememiş olması da dikkat çekiyor. What did y'all have for breakfast? We didn't have breakfast. Did y'all have any cereal? We didn't have nothing for breakfast. What did you have for lunch? Nothing. So you didn't have no lunch either? What did Adriana have? Nothing. She didn't have no breakfast either? Yes, sir. She didn't have no lunch either? Yes, sir. Dedektiflerle yaptığı görüşmelerde Amanda, yaramazlık yaptıklarında çocukları bir hafta boyunca odalarına kapattığını ve tokat attığını itiraf ediyor. Hiçbir koşul ve şart altında her ne olursa olsun hiç kimsenin kendi çocuğu olsa dahi şiddet uygulamaya hakkı yoktur. Amanda Lewis'i daha yakından araştıran dedektifler, genç kadının 10 yıl önce henüz 17 yaşındayken Alex adındaki ilk çocuğunu dünyaya getirdiğini öğreniyor. Fakat Alex yalnızca 1 yaşındayken annesi onu birkaç dakika yalnız bıraktığında gizemli bir şekilde hayatını kaybetmiş. Bebeğin nöbet geçirip hayatını kaybettiği düşünülmüş ve olayın üstü kapanmış. Bana sorarsanız bu inanılmaz derecede büyük bir hata. Böyle şüpheli bir ölümde kesinlikle otopsi yapılmalıydı. 1 yaşında da olsa, 100 yaşında da olsa hiçbir insan durduk yere kendi kendine ölmez. Her zaman bir sebep vardır ve bu sebepler otopsi masasında anlaşılır. Tabii ki dedektiflerin endişeleri de aynı kadının 2 çocuğunun şüpheli şekilde öldüğünü fark edince artıyor. Adriana hakkındaki bir diğer önemli bilgi, küçük kızın ADHD yani dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğuna sahip olması. Bu çocuklar aşırı hareketli, yaramaz, yerinde duramayan çocuklardır. Enerjilerini kontrol altına alamadıkları ve sabit bir konuya odaklanamadıkları için ebeveynlerini çok yorarlar. Amanda da kızı Adriana'ya karşı oğlu AJ'ye gösterdiği kadar sabır gösteremediğini, ona karşı çok daha kolay öfkelenip sinirlendiğini kabul ediyor. Adriana'nın bir özelliği daha var. Küçük kızda ileri düzeyde hidrofobi yani su korkusu varmış. Özellikle başını suyun altına sokmaktan çok korkuyormuş. Hatırlarsanız Amanda kızının havuza düşen böcekleri toplarken suya düşüp boğulduğunu söylemişti. Sudan bu kadar korkan bir çocuğun tek başına havuza bu kadar yaklaşması dedektiflere şüpheli geliyor ve dikkatlerini küçük kızın havuza nasıl düştüğüne çeviriyorlar. Çocukların boyu havuza kendi kendilerine girebilecek kadar uzun değil, anneleri de yalnız başına havuza girmesinler diye bahçedeki merdiveni kulübeye saklıyormuş. Adriana'nın merdiven olmadan boyunun yetmediği havuza nasıl düştüğünü anlamaya çalışan dedektiflerin dikkatini o gün bahçede bulunan
kırmızı kamyon oyuncak çekiyor. Amanda'nın iddiasına göre 7 yaşındaki ve sudan çok korkan kızı bu arabaya basarak suyun üstündeki böcekleri topluyordu fakat suya düşerek boğuldu. Eğer gerçekten Adriana bu şekilde havuza düşmüş olsaydı tek yapması gereken ayağa kalkmak olurdu. Çünkü küçük kızın boyu da havuzun derinliği de 120 santimdi. Evet, belki biraz korkardı, belki biraz su yutardı ama parmak uçlarına kalksa, havuzun kenarına tutunsa ya da çığlık atsa kurtulabilirdi. Dedektifler iyi bir dosya hazırlamak için daha fazla tanıkla görüşmeleri gerektiğinin farkında ve olayla ilgisi olan herkesle görüşüyorlar. Amanda'nın çalışma arkadaşları olaydan 3 ay önce arkadaşlarının Adriana'yı öldürmekten bahsettiğini söylüyor. Zavallı Adriana keçeli kalemli arabanın koltuklarını boyamış, annesi Amanda da bundan dolayı öfke krizi geçirmiş. Küçük kıza o an ne yaptı bugün hala bilinmiyor ama saatler sonra işe geldiğinde bile öfkesi hala dinmemiş. Birlikte çalıştığı arkadaşlarına da bu kızı öldüreceğim, yetti artık demiş. Tabii arkadaşları bunları anlık bir öfkeyle söylenmiş, anlamsız sözler olarak görüyor ve hiçbir şey yapmıyor. Yalnızca 3 ay sonra küçük kız gerçekten ölünce de dedektiflere durumu anlatıyorlar. Birazdan otopsi raporunda ortaya çıkan çarpıcı gerçeklerden de bahsedeceğim ama şimdilik görgü tanıklarının ifadelerine devam edelim. Sıradaki tanığımız Dr. Linda Fox. Kendisi Adriana'ya kaldırıldığı hastanede müdahale eden ve kızının öldüğünü Amanda'ya bildiren kişi. Dr. Fox'un söylediğine göre Amanda kızının hayatını kaybettiğini öğrendiğinde hiçbir tepki vermemiş. Ruhsuz ve donuk bir halde içecek alabileceğim bir otomat var mı diye sormuş. Tabii ki insan zihni böyle trajik olaylar karşısında şoka girebilir ama Dr. Fox daha önce şoka giren pek çok hasta yakını gördüğünü, hiçbirinin Amanda kadar rahat davranmadığını söylüyor. Dedektifler tanıkların ifadeleri ve çocukların ilgisiz bırakılmış halini de göz önüne alarak Amanda Lewis'e yalan testine girip girmeyeceğini soruyor. Amanda kızını öldürmediğini, yalan testine gireceğini söylüyor ve yalan testinden geçiyor. Daha önce yalan testinin çalışma prensibini, neden güvenilir olmadığını ve kanıt olarak kullanılamadığını detaylarıyla anlatmıştım. Ekranınızın sağ üstündeki videodan bu konuyla ilgili daha fazla bilgi alabilirsiniz. Dedektifler Amanda Lewis'e tüm kanıtların aleyhinde olduğunu, AJ'in her şeyi gördüğünü ve anlattığını söyler. Amanda kızını öldürmediği konusunda ısrarcıdır ve AJ'in annesinin eşi yani üvey büyük babası tarafından manipüle edildiğini iddia eder. Ellerinde hiçbir fiziksel kanıtı olmayan ve en güvenilir görgü tanıkları 6 yaşında olan dedektifler Amanda'ya bir anlaşma teklif eder. Anlaşmaya göre Amanda suçunu kabul edecek ve 1. derece cinayetten yalnızca 10 yıl hapse mahkum edilecektir. Amanda sadece 10 yıl sonra 37 yaşında özgür bir kadın olarak cezaevinden çıkma fırsatını reddeder ve böylece mahkeme süreci başlar. Şimdi görüntüler eşliğinde 2008 yılının Şubat ayında başlayan mahkeme sürecini birlikte inceleyelim. Mahkeme salonunu şok eden tanıklardan biri şüphesiz adli tıp uzmanı Dr. Andrea Minyard. Dr. Minyard ekibiyle birlikte yaptıkları otopsi sonucunda Adriana'nın yüzünde çok sayıda morluk tespit ettiklerini belirtiyor. Acil serviste Adriana'ya ilk müdahaleyi yapan Dr. Fox da bu morlukları gördüğünü söylüyor. Şekli ve bulunduğu konumu göz önüne alırsak bu morluklar Amanda'nın parmaklarından kaynaklanıyor olabilir. Eğer küçük kızı yüzünden tutarak suya bastırdıysa bunu büyük bir öfke ve güçle yapmıştır. Bu kadar küçük bir çocuğun cildinde parmak uçlarının temas ettiği noktalar travmatize olur ve gözle görülebilecek bir renk değişimi yaşanır. Hatırlarsanız AJ'de olay günü verdiği ifadede tam olarak bu hareketi göstermişti. Mahkemeye damga vuran tanık da yine AJ oluyor. Zavallı çocuk kız kardeşinin annesi tarafından nasıl öldürüldüğünü bir kez daha mahkeme salonunda anlatmak zorunda kalıyor. Bu yaş grubundaki çocuklar yaşananları çizimler kullanarak daha rahat ifade eder ve iddia makamındaki avukatlar da bu yöntemi kullanıyor. That just has your writing on it.
Did you do all of this and do all of this drawing? Yes, sir. Hey, AJ, what is this right here? My pool. Your pool? Yes, sir. The one that was in this picture that we just saw a few minutes ago? Yes, sir. All right. And who is this right here? Me. Now, what is this right here? Who is this, or what is this? My mama. Okay. And what is she doing? Killing my sister. How is she doing that, AJ? Putting her hand over her face. Would you show me how she put her hand over your No, sister's sir. face? Huh? No, sir. You don't want to do that? No, sir. Okay. Who is this? My mother. And who is this? My sister. What is this right here? My mother's arm. Your mother's arm? Yes, sir. Okay. What does this mean right here? She did. Died. What? She died. She died. Okay. You mean your sister died? Okay. What this too bad? What does that mean? That means it's scary. It was scary. When this was happening, could you see it? No, sir. Was that a yes or a no? Yes. Where were you? Give the pad, please. Home where you live. And this is the tree out front. The pool would be where? Over here? Yes, sir. And the shed, what did y'all keep in the shed? Volleyballs. Okay, balls. Would that be back over here? Yes, sir. All right. Now, and if this is the road that was out in front of the house, where were you when you saw your sister die, or when your sister died? Where were you? You were here in this tree? Yes, sir. Did you stay in the tree, or did you move anywhere? I moved. Where did you move to? Right here? Yes, sir. At the corner here? Yes, sir. Where was your sister when you were there? Where was your mama when you were there? Right there? Is that when she did this? Is that the reason you're drawing this? Yes, sir. All right. Tabii tüm bunlar olurken Amanda Lewis'in avukatları da kendi savunmalarını oluşturmuştu. AJ'in zihinsel olarak yaşıtları kadar gelişmediğini, manipülasyona uğradığını ve geçerli bir tanık olmadığını iddia ettiler. Bu iddialarını da AJ'in aylar boyunca defalarca kez verdiği ifadesindeki değişikliklere dayandırdılar. Gerçekten de AJ o gün yaşananları bazı ifadelerinde daha farklı anlatmıştı. Bazen bahçedeki bir ağaçtan, bazen de kapının önünden annesinin Adriana'yı nasıl boğduğunu gördüğünü söylüyordu. Hatta duruşma esnasında annesinin Adriana'yı önce boğduğunu, daha sonra havuza soktuğunu, sonra tekrar boğduğunu bile söyledi. AJ'in ifadelerinde çelişkiler olduğu bir gerçekti, fakat ana fikir hiç değişmiyordu. Tabii ki Amanda kızının sudan çok korktuğunu biliyordu ve bence Adriana'yı defalarca kez yaramazlık yaptığı için havuzda suyla korkuttu. O gün belki amacı kızını öldürmek değildi, fakat kendini kontrol edemedi. Bence AJ'in ifadelerindeki çelişkiler aslında çocuğun bu olaya birden fazla kez tanık olmasından kaynaklanıyor. Onun için çok travmatik bir an ve böyle durumlarda zihnimiz bazı detayları silikleştirir. Taciz kurbanları bu nedenle saldırıya ait detayları çok net hatırlayamaz. Sonrasında yaşanacak travmadan kurtulmak için zihnimiz korkunç detayların bir kısmını es geçer. AJ'in tanıklığının geçersiz olmasını iddia eden savunma makamının bir diğer dayanağı da AJ'in duruşma esnasında mahkeme salonundaki annesini tanımaması. Avukatın "annen şu an burada bizimle mi?" sorusuna AJ annesinden yalnızca birkaç metre uzakta olmasına rağmen "hayır, o hapiste" cevabını veriyor. 6 yaşındaki AJ bir tutuklunun hapisten çıkarılıp mahkeme salonuna getirilemeyeceğini düşünmüş olabilir.
Duruşmada dikkat çekmek istediğim bir an daha var. İddia makamı Amanda Lewis'e kızınız Adriana'yı boğdunuz mu diye soruyor. Amanda'nın cevabını ve beden dilini analiz edelim. Miss Lewis, did you drown Adriana? No, I didn't. Did you have any reason that day to be mad at her? Sorry. Amanda cevap verirken aynı anda birkaç şey daha yaşanıyor. Başı sağa sola doğru olumsuzluk gösteren bir hareket yapıyor. Gözlerini karşısındaki avukattan bir anlığına kaçırıyor. Ağzını farklı bir şekilde sokuyor ve cümlesini tamamladıktan sonra derin bir nefes alıyor. Sıradaki soru cevaplaması çok daha basit bir soru ve Amanda'nın cevap verirken zor soruyu atlattığını düşünerek çok daha rahat olduğunu görebilirsiniz. Baskı ve stres altında beden dilimizi saklamak çok daha zordur. Çoğu insan Amanda'nın yaptığı gibi yalan söylerken gözlerini karşısındaki kişiden kaçırmak, başıyla söylediğinin tersini gösteren bir hareket yapmak ya da ağzını farklı bir şekilde kontrol etmek gibi eylemlerde bulunur. Bunlar tamamen içgüdüseldir ve kontrol etmesi son derece zordur. Duruşma esnasında Amanda'nın erkek arkadaşı Alan da tanık kürsüsüne çıkıyor ve Adriana'yı daha önce hiç havuza düşen böcekleri toplarken görmediğini söylüyor. Tüm tanıkların dinlenmesinden ve kanıtların incelenmesinden sonra jüri Amanda Lewis'i 7 yaşındaki kızı Adriana Hutto'yu kasten öldürme suçundan suçlu buluyor ve Amanda hakim tarafından şartlı tahliye ihtimali olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırılıyor. 2010 yılında Amanda bu karara itiraz etti fakat itirazı reddedildi. Günümüzde hala yaşamına cezaevinde devam ediyor. Duruşmaların onlarca saatlik görüntüsünü, neredeyse tüm tanıkların ifadelerini izledim ve beni en çok sarsan 6 yaşındaki AJ'in tanık kürsüsünden indiğinde annesine gülümseyerek el sallaması oldu. Devlet koruması altına giren AJ bir süre sonra başka bir aile tarafından evlat edinildi. Bana sorarsanız Amanda çocuklarına fiziksel ve duygusal şiddet uyguluyordu. Kızının sudan ne kadar korktuğunu bildiği için onu suyla korkutuyor, günlerce odasına kapatıyordu. Zavallı kız gördüğü şiddetten dolayı geceleri yatağını ıslatıyor, bunun için tekrar cezalandırılıyordu. 8 Ağustos 2007 günü de Amanda daha önceden yaptığı gibi küçük Adriana'yı havuza sokarak korkutmaya başladı ama bir süre sonra kontrolünü kaybetti. Kendine geldiğinde kızın nefes almadığını fark etti ve kalp masajı yapmaya başladı. Sonuç alamayınca 911'i aradı ve gerçekten büyük bir panikle yardım istedi. Genellikle sinir krizi geçiren ebeveynlerin çocuklarında tıp literatüründe sarsılmış bebek sendromu adı verdiğimiz bir durumla karşılaşırız. Tabii bu çok daha küçük çocuklarda görülür. Kontrolünü kaybeden ebeveyn çocuğu havaya kaldırarak sallamaya başlar. Çocuğun beyni kafatasının içinde öne arkaya doğru hızla defalarca kez çarpar ve oluşan travma sonrası çocuk genellikle hayatını kaybeder. Bu nedenle küçük çocuk ölümlerinde otopsi esnasında en dikkat ettiğimiz konulardan biri kafa travmalarıdır. Mekanizma olarak farklı olsa da durumsal olarak Adriana'nın yaşadıklarına son derece benziyor. Hatırlarsanız Amanda'nın henüz 1 yaşındayken ölen ilk çocuğundan da bahsetmiştim. Bence o bebek de Amanda tarafından öldürülmüştü. Lütfen siz de görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtin. Sizce Amanda suçsuz mu? Adriana kazayla mı öldü? Yoksa bu bir cinayet mi? Ne düşünüyorsunuz? Gerçekten merak ediyorum. Bu video ilginizi çektiyse yine anneleri tarafından öldürülen 2 çocuğun hikayesini anlattığım şu videomu da izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.